hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Bizim keyfimiz çok iyi. Oğlumla beraber Moskova'ya gideceğiz. Heyecanlıyız. İlk yurt dışı yolculuğumuz. Moskova'daki tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Moskova'da görüşmek üzere. Let's get started. Evet, İstanbul Havalimanı'ndayız. Gerçekten çok zor bir karardı. Önümüzde iki yol vardı. Ya Antalya'ya gidip orta düzeyde bir otelde bir hafta yatıp dinlenip tatil yapmak ya da aynı parayla Rusya'ya gidip kötü bir yerde kalıp kısıtlı bütçeyle bir tatil yapıp yeni bir ülke görmek. Çok düşündük ve sonunda uçaktayız. Rusya'ya gidiyoruz. Bu videoda Rusya gezimiz hakkında tecrübelerimizi paylaşacağız. Pasaport ve vize işlemlerini, uçak biletini nereden alabileceğinizi, sim kart ve interneti nasıl çözebileceğinizi, Rusya içi ulaşım gibi İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya varana kadar gerekli olan tüm bilgileri bu videoda sizlere vereceğim. Öncelikle pasaport ile başlayalım. En az 6 ay geçerli bir pasaporta sahip olmanız gerekir. Pasaportunuz yeşil veya gri ise 30 güne kadar yapacağınız Rusya seyahatleri için vizesiz giriş hakkına sahipsiniz. Uçak biletinizi alıp yola çıkabilirsiniz. Rüzgar yollar bozuk galiba oğlum. Çok sallıyor baksana bize. Rusya yolları kötüymüş. Yolculuğumuz kötü esprilerle devam ediyor. Eğer bordo pasaporta sahipseniz Rusya'ya gitmek için vize almak zorundasınız. Değişik vize türleri var. Tek girişli, çok girişli ve işlem süresine göre vize ücretleri değişiyor. Siz ihtiyacınıza göre internetten güncel fiyatları görebilirsiniz. Ama şöyle diyebilirim. 100 dolardan başlıyor, 500-600 dolara kadar devam ediyor. Pasaportumuzu aldık, vizemiz de çıktı. Sıra geldi uçak biletini almaya. Uçak biletini alırken öncelikle size tavsiyem Türk Hava Yolları'ndan almayın. Gerçekten çok pahalı. Bunun yerine Rus şirketlerden alabilirsiniz. Hangi şirketler derseniz Ilairo, S7, Azimum ve Aeroflot gerçekten uygun fiyatlı biletler satıyor. Rusya'ya geldiniz, havalimanına indiniz. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle internet işini halletmeniz gerekir. Yeni bir sim kart almalısınız. İster havalimanından alabilirsiniz, ister şehrin içinden sim kartınızı alabilirsiniz. Sim kart ücretleri çok uygun. Biz bir haftalık 10 GB'ı yaklaşık 10 dolara aldık ve hatla ilgili de hiçbir sıkıntı yaşamadık. Diğer bir seçenek de eSIM. Bu konuda en uygun fiyatlara Mobimeter veriyor. 10 GB yaklaşık 16 dolara alabilirsiniz. Türkiye'den alırsınız. Rusya'ya indiğiniz gibi kullanmaya başlarsınız. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Rusya'ya gitmeden önce mutlaka yanınızda ruble olsun. Çünkü Türkiye'deki gibi her yerde dolar ve euro bozduramıyorsunuz. Genelde bankalar bozuyor ve paranızın üstünde en küçük bir çizikte veya kırışıklıkta kabul etmiyorlar ve bozmuyorlar. Size euro doları geri veriyorlar. Arkadaşlar Moskova'ya geldik. Şehremedya'dayız. Yolculuk çok güzel geçti. Pasaport kontrolünde 2 dakika geçti. Ne dönüş biletimiz oldu, ne de kalacak yerle ilgili belge istediler. Hiçbir sıkıntı çıkmadı pasaport kontrolünde. Şimdi metro ile Moskova merkezine gideceğiz. Pasaport kontrolünden geçtik. Sıra şehrin merkezine gitmeye geldi. Öncelikle Moskova ulaşım kartı olan Troika'yı alın. Troika sayesinde çok daha ucuz ulaşımı sağlayabilirsiniz. Ünlü Moskova metrolarındayız. Aşağı iniyoruz. Son olmayan bir yol. Rusya'da metro beklemek diye bir şey yok. En fazla 1-2 dakika içinde metronuz geliyor. Gerçekten metro ağı çok gelişmiş
her yere metro ile çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Moskova'da metrolar çok derin ve dünyanın en derin metrosu Park Bobedi de Moskova'da. Ve her metro istasyonu adeta sanat galerisi. Şimdi gelin beraber bunlardan birini gezelim. Moskova İngilizce metro haritasında buraya bırakıyorum. Rusya'ya gelmeden tüm kartlarımızı Türkiye'de bırakabiliriz. Çünkü Rusya'da hiçbir kartınız geçmiyor. Tüm ödemeleri nakit yapmak zorundasınız. Ünlü Kızıl Meydan'a geldik. Gerçekten bu harika meydanda olmak insanı çok iyi hissettiriyor. Şimdi gelin Kızıl Meydan'ı beraber gezelim. Gezerken de ben size önemli birkaç bilgi vereyim. Öncelikle Türkiye'de pasaport kontrolüne girmeden önce mutlaka haç pulunuzu alın. Haç pulu son yapılan zamla beraber 500 lira oldu. Rusya'ya geldiğinizde pasaport kontrolü sırasında size küçük bilginiz yazılı bir kağıt verilecek. Bu kağıdı kesinlikle kaybetmeyin. Bir polis kontrol yaptığında bu kartı görmek istiyor. Veya bir sim kart almak istediğinizde yine bu kart size lazım olacak. En son tekrar Türkiye'ye dönerken pasaport kontrolünde bu verdikleri bilgileriniz yazılı kartı geri alıyorlar. Gene Rusya'ya gelmeden önce eğer Rusya'da taksi kullanacaksanız Yandex Go uygulamasını mutlaka indirin ve taksinizi buradan çağırın. Bunun yanında Rusların İngilizce bilimi olanı çok az. Bu nedenle mutlaka bir çeviri programı telefonunuzda olsun. Ben özellikle Google çeviriyi tavsiye ediyorum. Gelmeden Rusça dilinde indirin. İnternetiniz olmasa dahi buradan iletişim kurabilirsiniz. Şimdi gelin bu ışıl ışıl harika meydanda beraber yürüyelim. For me, work, body for me, what? Şimdi müziği kapatalım, Kızıl Meydan'ın sesini dinleyelim. Gece 1 ve biz hala Moskova sokaklarında yürüyoruz. Gerçekten ilk günden Moskova'ya aşık olduk. Çok güzel bir şehir, çok güzel bir ülke. 4,5 saatlik uzun bir uçak yolculuğu ve daha sonra saatlerce yürüyüş. Ama biz yorgunluğumuzu hissetmiyoruz. Her gittiğimiz yerde başka bir güzellik görüyoruz. Bir taraftan yürüyor, bir taraftan da kendimi sorguluyorum. Yıllarca Akdeniz, Ege, onlarca otel, her şey dahil otellerden çıkmadan geçirilen zamanlar. Dinlendim belki ama ne kattım kendime? Hiçbir şey. Moskova'da ilk günümde keşke diyorum. Keşke onlarca otel yerine onlarca ülkeye gitseydim. Tabi zararın neresinden dönersen kârdır. Artık dünya bekle bize.
Rusya'nın her yerinde dans eden ve şarkı söyleyen insanları görebilirsiniz. İlk günümüzde bizim de karşımıza çıkanları sizinle paylaşmak istiyorum. Uzun, bir o kadar da güzel bir Moskova günü bitti. Videoda atladığım, değinmediğim, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka olmuştur. Bunları yorum kısmına yazarsanız cevaplamaktan zevk duyarım. Arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum atarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.